Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Semizotu yemeği yapıyorum. Bir de bu şekilde yapıp tüketmenizi tavsiye ederim. Yaz için gerçekten ideal bir yemek. 3 bağ semizotu kullandım. Öncelikle güzel bir şekilde semizotlarını tek tek ayırarak bakıyorum, kontrol ediyorum. Farklı bir ot araya girmesin. Daha sonra güzel bir şekilde sapını temizleyip birkaç defa yıkadım. 3 litre kadar bir suya 1 fincan beyaz sirke koydum. Ve 10-15 dakika bu şekilde bekletiyorum. Bekletmemdeki amacım şayet üzerinde böcek varsa suya düşmesi. Süzerek değil de bu tür yapraklı sebzelerde içinden çıkarmak daha mantıklı. Süzerken tekrar üzerinde kalma ihtimali olabilir. Sirkeden çıkardıktan sonra duru suyla birkaç defa yıkıyorum. 2 adet soğan kullandım. Soğanları yemeklik doğruyorum. 2 adet de sarımsak kullanıyorum. 2 adet domatesi yemeklik doğruyorum. Önce kabuklarını soydum. Semizotunu da yemeklik doğruyorum. Sap kısmını biraz daha ince doğruyorum. Tencereme 1 fincan zeytinyağı döktüm. Zeytinyağı ısındıktan sonra soğanları yağda kavuruyorum. Üstüne kapak örterek terletme usulüyle daha kolay bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Soğandaki su daha kolay pişirmesini sağlayacak bu şekilde. Soğanlar kavrulduktan sonra ince doğradığım 2 adet sarımsağı ilave ediyorum. Sarımsağı baştan koymuyorum çünkü sarımsak soğana göre daha çabuk kavruluyor. Bir miktar sarımsağı da kavurduktan sonra 1 tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Semizotu salçayı ve fazla tuzu sevmez. Salçayı da kavurduktan sonra domatesleri ekledim. Tencerenin kapağını kapatarak domateslerin de yumuşamasını sağlıyorum. Domatesler yumuşayana kadar bu şekilde pişiriyorum. Daha sonra yemeklik doğradığım semizotunu üstüne ilave ediyorum. Semizotu çok çabuk pişiyor. Aynı anda bulgur da ilave ettim. 1,5 yemek kaşığı bulgur koydum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Benim tatlı kaşığım biraz küçük. Semizotu fazla tuzu sevmez demiştim. Çok fazla tuz eklemeyiniz. 1 çay kaşığı da karabiber ekledim. Bu şekilde kendi suyuyla yemeği pişiriyorum. Önce altını orta ayarda yemeğin açtım. Kaynamaya başladıktan sonra sebzelerimi karıştırıyorum. Her tarafının eşit pişmesi için. Ve salçalı suyun her tarafına değmesi için karıştırıyorum. Ocağımı kısık ateşe alıyorum. Bu şekilde 10 dakika pişirdim. Yemeğimiz pişti. Bu aşamadan sonra altını kapatıyorum ve dinlendiriyorum. Gördüğünüz gibi içinde kendi suyunu bırakmış. Tamamen soğutuyorum. Soğuduğu zaman bu su kalmayacak. Ve sarımsaklı yoğurtla servis yapıyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.